Merhaba, ben Doktor Merdan Çelik. Bugün sizlere saç ekimi kimlere yapılır, kimlere yapılmaz bundan bahsedeceğim. İlk başta bize başvuranların çoğu, "Ya hocam bende saç ekimi olur mu, olmaz mı?" diyerek ilk başta bize fotoğraflar yolluyorlar. Bunlar içerisinde yaş skalası 20'li yaşlardan başlayıp aslında 70'li yaşlara kadar her kategoride insanın olduğu bir geniş yelpaze bulunmaktadır. Bunun içerisinde kadınlarımız ayrı bir başlık konusudur. Onu ayrıca size bahsedeceğim. Başvurularda özellikle 20'li yaşlarda çok yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Bunun sebebi ise 20'li yaşlarda dökülme halen devam etmektedir. Alan açıklığı fazla ise onun değerlendirmesini yapıp ekimini yapabiliriz. Ama onun dışında mümkünse tavsiyemiz şu oluyor: 30'lu yaşlara kadar koruyucu tedavi uygulamanız. Yani nasıl bir koruyucu tedavi? Gerek vitaminlerle, gerek PRP mezoterapilerle, varsa altta yatan bir rahatsızlık durumu bunun tespit edilip tedavi edilmesiyle bunun ötelenmesini istiyoruz. Ama 30'lu yaşlara yaklaşıldığında artık dökülmenizin de azalacağını düşünerek bu şekilde değerlendirip ekiminizi planlayabiliyoruz. Kimlere peki saç ekimi yapılmaz? Özellikle dediğim gibi 20'li yaşlar civarında 19-18 yaşlarına kadar inmiş durumda artık saç dökülmesi. Bu tarz durumlarda saç ekimini tavsiye etmiyoruz. Saç ekimini tavsiye etmemizin sebebi ise mutlaka ileri yaşlarda tekrar bunlar saç ekimi yaptırmak zorunda kalıyorlar. Ve bu durumda donör alanı oldukça tahrip olmuş şekilde karşımıza geliyor. Ve bu sefer de bu bölgenin revize edilmesini istiyorlar. Mutlaka bir hekim kontrolünde bu işlemin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bir diğer konu ise altında yatan otoimmün bir hastalığı olabilir kişinin ya da kronik bir kanaması ve bu kanamaya bağlı olarak bir saç dökülmesi olma ihtimali vardır. Özellikle demir eksikliği, anemisi kadınlarda daha çok görülen bir durumdur. Buna bağlı saç dökülmeleri olur. Bu tarz eksikliklerin yerine konulmasında ise saçların tekrar yerine geldiği görülmektedir. Bazı vitamin eksikleri, mineral eksiklikleri, çinko, biyotin, B12, D vitamini eksikliklerinde de saç dökülmelerinin olduğu görülmektedir. Çağımızın aslında önemli hastalıklarından, özellikle metropol yaşamında önemli sorunlarından bir tanesidir saç dökülmesi. Bunun sebebi tabii ki genetik altyapının yanında çevresel faktörler de bunun için önem arz etmektedir. Nedir? Hava kirliliği, suların kirliliği, bunların beslenme bozuklukları, bunların hepsi bir total olarak göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir şekilde bütün hastalıkların olduğu gibi saç dökülmelerinin de kaynağı olduğu görülmektedir. Peki biz şimdi saç ekilmesine kişinin karar vereceğiz ama nasıl vereceğiz? Bu durumda öncelikle donör bölgesini değerlendiriyoruz. Donör bölgesi olarak değerlendirdiğimiz alan kulak arkasındaki mesafe, yani ense bölgemizdeki kulak arkasındaki o mesafenin yeterince bize graft verebileceğini düşünüyorsak ve gördüğümüz çık alanının da kapatılabileceğini düşünüyorsak o zaman bir saç ekimi planlaması yapıyoruz. Ama kişinin gerçekten yeterince bir donör alanı yok. Yani sadece yarımay şeklinde bir arka donör bölgesi var ve açıklığı da çok fazlaysa bunun ekiminin yapılması ileride çok daha büyük rahatsızlıklara neden olabileceği için bunun yapılmasını çok doğru bulmuyoruz açıkçası. Yapılırsa para kaynaklı olarak, maddi kaynaklı olarak yapıldığını düşündürür bize. Burada önemli olan karşınızdakinin bir insan olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmemektir. Yani onun bir baba, onun bir evlat olduğunu ya da bir insan olduğunu temelde göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konu hakkında görüşlerinizi almak, bize danışmak isterseniz kliniğimize başvurabilirsiniz. Teşekkür ederiz.